Türkler buraya giremez dedikleri o meşhur Ermeni mahallesi. Lübnan Beyrut'tayız. 1915'te buraya göçtüler. Bir zamanlar 250 bin kişiydiler. Lübnan iç savaşlarıyla 120 bin nüfusa kadar düştüler. Ama bu sokaklarda değişmeyen tek bir şey var. Nefret. Adım attığınız her santimde, yanından geçtiğiniz her duvarda o nefreti iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ülkemize, ülkemizin Cumhurbaşkanına ve Azerbaycan Cumhurbaşkanına kusulan öfke her yerde. Ebulfes Elçi Bey'in çok güzel bir sözü var. Sen Türk olduğunu unutsan da düşmanın asla unutmaz. Bu mahallede bunu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Bu zorlu anları size ulaştırmak için verdiğimiz emeğe destek olmak adına videoyu paylaşmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğiniz bizim en büyük gücümüz. Ben Tolga Öztürk. Hazırsanız o mahalleye giriyoruz. İyi seyirler. Efendim Beyrut'tan yeni bir videodan selamlar. Günaydınlar. Bir önceki videomuzda Beyrut'u gezip dolaşmıştık. Bu videoda ise Lübnan Beyrut'ta bulunan Ermeni mahallesine gideceğiz. Türklerden genelde nefret edilen bir mahalle. Oraya gideceğiz. Bir gidelim görelim. Neden yani bu nefretin sebebi nedir? Bir dolaşalım bakalım dedik. Belki konuşurlarsa güzel bir söyleşi yaparız. Gideceğiz göreceğiz bakalım. Şimdi para bozmaya gidiyorum. Param bitti. Şu anda Hamra bölgesindeyim. Para bozmaya gidiyoruz. Size de neden burada Ermeniler yaşıyor? Neden mahalleleri var? Bunları da anlatacağım. Belki daha önce böyle bir şey duymamışsınızdır. Veya daha önceden ya ben bu videoları izlemiştim, biliyordum diyenler varsa da onlar da tekrar bilgileri tazelemiş olurlar efendim. Bizim için de değişik bir video olacak açıkçası. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Onur ilk defa gidiyor. Ben daha önce gitmiştim. O da şimdi ilk defa gidiyor. Bakalım gidelim bir görelim. Hem size bilgiler de vereceğim orayla ilgili. İlginç bilgiler vereceğim. Orada kahvaltı yapacak olmamız bakalım nasıl karşılanacak. Tepki verecekler mi? Tepki gösterecekler mi? Ben çok sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum da. Ben de sanmıyorum ya. Gidelim görelim. Efendim 50 dolar bozdum. Şöyle bir para aldım. En yüksek banknotları şöyle yüzlük olanlar en yüksekleri. 1 dolar 89 Lübnan lirası. Elimdeki de yüzlük. Yaklaşık 2 yıldır paraları sabit. 89'da 2 yıldır duruyor. Herhangi bir yükselmede azalmada yok. O da enteresan baktığın zaman. 2 yıldır sabit kalması kuru. Ne o zaman burada? Gel. Evet. Ermeni Street. Evet, Burçamat'a geldik efendim. Burçamat'tayız. Burası da Ermenistan Caddesi diye geçiyor. Şimdi burada bir kahvaltı yapacağız. Burada tabelalarda da böyle Ermenice tabelalar görebilirsiniz. Bayraklar görebilirsiniz. Bunların hepsini burada görebilirsiniz. Burada Taşra diye, yanlış hatırlamıyorsam Taşra diye bir siyasi bir parti var. Ermenilerin partisi. Onlar burayı yönetiyor. Kendi içlerinde kanunları var. Mesela burada bir hırsızlık olduğu zaman, efendime söyleyeyim, burada bir anlaşmazlık, siyasi bir sorun yaşadığın zaman, yani ticari bir sorun yaşadığın zaman partiye gidiyorsun. Partidekiler olayı çözüyor. Devlet içinde devlet olmuştur. Aynen. Burada yemek yiyeceğimiz yer vardı. Adı neydi ya? Bakalım Basterma Mano. Basterma. Basterma. İleride çıkar zaten. Basterma Mano. Yani burada bir anlaşmazlık olduğu zaman insanlar gidiyormuş partiye. Partinin yetkilileri bir hakem heyeti oluşturuyorlar. Senin sorununu şak diye çözüyorlar. Polise gitmiyorlar. Onlar için güzel bir şey baktığın zaman. Tabii. Yani yetkili ve mecralara hiç bulaşmadan sorun çözülebiliyor. Ama işte Lübnan için de kötü bir olay. Ermeniler neden burada var dersiniz? 1915 yılında göç oluyor. Bu Maraş'tan, Gaziantep'ten, Adana'dan, oradan Lübnan'a doğru göç ediliyor. Ondan sonra 1900, yanlış hatırlamıyorsam 21'de veya 20'de 21'di galiba. Fransızlar çekiliyor. Fransızlar çekilince bölgeden bir de öyle göç ediyorlar. Ve en sonda da 39'da Hatay'ın ana vatana bağlanmasıyla bir bölüm daha çekiliyor. Yavaş yavaş kaymışlar aşağı doğru, Evet. Lübnan'a doğru yani. Aşağı doğru inmişler. Bastermo açık. Açıkta bakalım bize yemek verecek. Verir ya. Göreceğiz. Yok ya, bir sorun olmaz. Türkiye'de daha fazla Ermeni var. Evet doğru. Buranın şeyi benim meşhur. Sucuğu meşhur. Gel. Merhaba. Hello. Şimdi sucuk kanka bak burada. Sucuk ekmeği meşhur bunların. Deneriz şimdi. Gel, sipariş nereden veriyoruz? Buradan mı? Sucuk ekstra yazıyor bak. Kiloyla da satılıyor. Sucuk sandviç. Şavarma. Sucuk. Sucuk yer misin? Et mi yesek ya? Sen bilirsin. Bir dene ama buranın meşhur diyorlar kanka. Deneyelim. 2 mu 3 mi diyor? $9. Okay. Lira? Lira. Lira 20, 80. 18. Okey. Kanka 400 vereceğiz. 400. Okey. 400. Şöyle vereyim. 300 mü var orada? Okey. Bir tanesi $4. Barbar'daki daha ucuz.
Thank you. Gel bakalım bekleyelim. Heh, oraya veriyoruz herhalde. Dayı müşteri sana veriyorum. Sucuk. He sucuk. Şöyle dolar olarak da fiyatlar yazıyor. Kamerayı görünce bir garipsediler ha. Kanka yani elinde kamera bir adam içeri giriyor. İyi misin, cin misin birader? Derler yani. Ben sorardım kardeş hayırdır diye yani biri dükkana kamerayla girsin. Ama ilk defa böyle sucuk döner gördüm ha. Şeyde var ya, Afyon'da var. Yok ben görmedim. Afyon'da var. Güzel, fena da değil. Vardır mutlaka da. Bir de sınır komşum olacak ha. Afyon'a da gittim o kadar bir de sınır komşum Afyon'da olacak. var ya sucuk döner çok iyidir Afyon. Efendim şöyle dürümüm geldi. Tek Şöyle yiyoruz. sucuk dürüm. Deniyorum bakalım. Ne diyorsun abi? Kötü değil. Güzel. Ama çok da güzel. İyi. Uçuk kaçmıyor. Yani. Çünkü döner biraz sucuğu böyle kuru gibi olmuş. Fena değil bence. Yok da gider. Ya. Efendim yemeğimizi yedik. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Derinliklere doğru dalıyoruz. İçeride bir kaybolalım bakalım neyle karşılaşacağız. Vallahi bakalım. Göreceğiz. Fiyatlar dükkanlarda mesela hep dolarla. Artık lirayı tamamen kaldırmışlar piyasada. Ya verince lira da alıyor adam. Lübnan lirası. Ama fiyatlar hep böyle dolarla. Şimdi geçelim asıl konumuza. Şu anda Ermeni Mahallesi'ndeyiz efendim. Bayağı da kalabalık ya piyasa. Şuradan geçelim kanka. Taşlarda Türklere bir isyan var. Nefret var. Azerbaycan'a bir gönderme var. فاهم 50,000 دولار واللوطو لحاله الجائز الكبرى Çalışıyor mu ATM? Yok, ATM çalışmıyor. Ama iyi parçalamamışlar. Abi adamlar bize her yerde bize sövmüşler. Bak yine Nerede? şurada da mesela şeyde taşta da mesela sövmüşler bize. Buraya gece gelmek lazım. Şurada yine kendi örgütlerinin isimleri var. Yani her yerde bir nefret var. Burada bir de Maraş Caddesi varmış. Maraş'tan buraya geldikleri için kendileri bir de Maraş ismini koymuşlar böyle. Maraş Caddesi falan da var. Ama yani küçük bir bölge. Aslında bu adamlar 1970'lerde 250 bin nüfusa kadar ulaşıyorlar. Çok ciddi bir nüfus var 250 bin. Ama iç savaş, ekonomik kriz derken Yarı yarıya düşmüşler. tabii bayağı bir düşmüş. Nereden baksam bugün yaşayan sayısı 120 bin ile 150 bin arası olduğu söyleniyor. 120-150 bin arası Ermeni olduğu söyleniyor. Ha, şu caddeye girelim gel bakalım. Hepsi de birbirine benziyor caddelerin. Şimdi burada birkaç bayrak göreceksiniz. O da sözde Karabağ Devleti vardı ya Azerbaycan'ın dümdüz ettiği. Onların bayrağı var. Duvarlarda yine göndermeler var. 1915 yazmışlar. 1915'te buraya doğru gönderiliyorlar. Onlara bir gönderme var. Bak şurada mesela bakın bayraklar şunlar. Söylediğim bayraklar. Ama dediğim gibi sözde devletin bayrağı. Dükkanları çoğu kapalı. Pazar günü bugün. Pazar günlerine kendine tatil vermişler. herhalde. Ama sakin. Sadece duvarlarda nefret görüyorsunuz. Bence pazar değildir. Dün gelsek daha farklı olabilir. Evet. Orada bir yer vardı. Çekemedim. Adamlar oturuyordu. Bunların Taşra diye bir partisi var. O partinin yönetim merkeziydi orası. Oradan yönetiliyor mahalle. Orayı çekemedim çünkü orada adamlar yani bunu çevirdiği an hop bir ajan muamelesi görürüz. Gel buradan gidelim kanka. Burası bir caddeye çıkacak. O yukarıdan geldik zaten böyle. Bakın şurada 3 tane bayrak var. Birisi Ermenistan bayrağı, birisi kırmızı olan bu Taşra Partisi'nin bayrağı. Diğeri de Lübnan bayrağı zaten. Nerede? Şu tepedeki bayrak. Kanka onlar da işte bunlar hani bir ara sözde bir devlet vardı ya Dağlık Karabağ'da. Onun bayrağıydı. Tabii Ermenistan Azerbaycan girince dümdüz yaptı orayı. Geri aldı topraklarını. Olmayan devlete bir de He. bayrak yapmışlar. Onlar da şimdi böyle bayrakçılık oynuyor. Orada ne yazıyor? Erdoğan Yok ana. Arz. Aliyev'le Erdoğan'a burada bir giydirme var bakın. Aa harbiden ha öyle yazıyormuş. Erdoğan ve Aliyev. Terörist yazıyor. Evet burada da böyle bir şey yapmışlar. Kendilerince Ben ihtimal vermedim ha. olur mu? İlk başta. Yani sen öyle deyince çılgınlar ben- gibi ırkçılık var burada. Öyle deyince ben ihtimal vermedim de. Çılgınlar gibi ırkçılık var burada.
Türkiye'de adam milletvekili olabiliyor, öğretmen olabiliyor, efendime söyleyeyim iş adamı olabiliyor. Ermeni için konuşuyorum. Ama bir Türk Ermenistan'a gitse başına gelmeyen bir şey kalmayabilir. Irkçı kim? Oradan anlayın. Tabii. Türkiye'ye bir şey daha yazmışlar. Ya her yerde böyle Türkiye'ye nefret var. Ya ben şuna çok şaşırdım. Bu beni mahvetti ya. Yani ne sanıyor kanka, bu adamların kini nefreti bitmez. Bak bir laf var ya, sen Türklüğünü unutursun ama onlar senin Türk olduğunu unutmaz. O yüzden öyle ben polyanla laflar diyemeyeceğim, yani kardeşiz, şuyuz buyuz diyemeyeceğim. Yok oğlum değiliz zaten. Ne alakası Sen var? Kenan abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey, topla topla. Türklüğünü unutursan onlar senin Türk olduğunu unutmaz birader. Çünkü adamlarda manyak bir nefret var. Ama bomboş bu kadar. Ben böyle bir yerde yaşıyorlar. Ermeni mahallesi dediğimiz yer burası. Biz o taraftan geldik. Keşke geri tarafa yürüseydik. Diğer Bu sokaklara bitiyor. girerdik. Şuradan girebiliriz. Ya sokaklar böyle genelde böyle labirent gibi. Hepsi de birbirine Hatta benziyor. pardon, baklava dilimi gibi böyle. Her sokakta da işte dükkanlar falan var. Ya bu bölgede yaşıyor adamlar. Yine buraya da bir şey yazmışlar. Türk. Abi bu kadar nefreti dışa vurmaları da çok ilginç. Hani bizde hiçbir mahallede Ermeni bilmem ne yazmaz mesela. Yok canım yazmaz. Oğlum biz gelene niye geldiğini demeyiz zaten. Gidebiliriz. Ha, buradan da gidebiliriz. Gel kanka. Tabii burada İslam yok. Kendi dinlerini yaşıyorlar. Burada da bir haç işaretini görüyoruz şöyle. Yine burada da bir yazı var. Dur Türkiye demişler. Dur Türk. Efendim Ermeni mahallesini gezmiş olduk. Burç Hamat'ı size gösterdim. Küçük, basit bir yer böyle. Sadece dükkanlar, evler böyle sıra sıra dizilmiş. Gördüğünüz sıradan bir mahalleydi. Yani öyle ekstra bir şey yoktu burada. Duvarlarda Türklere nefret yazıları var. Adamlar nefret ediyor abi. Bu ne olursa olsun. Bu adamlar bizden nefret ediyor. Yani Türklerin de tabii onları çok sevdiği söylenemez. Ama biz nefretle yetiştirmiyoruz doğan çocuğumuzu. Evet bunlar Onlar nefret doğar yetiştiriyor. doğmaz nefret aşılamaya başlıyorlar Yani benim mesela oğlum var. Ben oğluma hiçbir zaman Ermeniler böyle şöyle demedim. Hiçbir zaman demedim. Ama bu adamlar direkt Türkler böyle deyip yetiştiriyorlar. Tabii değiştiremezsin yani işte Değiştiremezsin. o zaman. Yani ileriyi değiştiremezsin bu şekilde. Zamanında 1915'te de buraya niye gönderildiler? Abi rahat durmadılar ki. Rahat durmadıkları için ileride Fransızların, İngilizlerin destekleyip de Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmaması için, özellik istememeleri için bu adamları zamanda dağıtmışlar. Yani rahat durmamışlar. Tam böyle köprünün karşısı artık Ermeni mahallesiydi. Gezdik, dolaştık, bitirdik. Çıkıyorum artık mahalleden. Herhangi bize bir sataşan olmadı. Bize bir laf söyleyen olmadı. Ama iliklerine kadar hissediyorsun nefreti. Ya oraya ait olmadığın bariz belli yani. Oğlum tüylerim diken diken oldu ya. Neler yazmışlar duvarlara. Duvarlara bak, Cumhurbaşkanı hakkında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı hakkında çok ağır ithamlar vardı. Ya bu adamlara ne diyeceksin ki orada? Ne konuşacaksın ki bu adamlarla? Adam senin ülken hakkında ileri geri bayağı bir sert konuşuyorlar, yazıyorlar. Ne diyebilirsin ki abi bu adamlar? Ne konuşacaksın yani? Esnafa girip de oh hay biz Türkiye'den geldik merhaba. Yani Yok ortak bir paydada buluşamazsın zaten. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Mevlana diyor ki aynı dili konuşan insanlar değil, aynı duyguları paylaşan insanlar anlaşır. Adamlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için hiçbir zaman anlaşamayacağımızı düşünüyorum. O yüzden de hiç girip de birine selam vermeyi düşünmedim. Zaten Türkçe kelime ağzımızdan çıktığı an, duydukları an herifler bir anda kesilip bakıyorlar bize öyle sert şekilde. Hayırdır gibisinden. Zordu yani bu adamlarla anlaşmamız. Yani çok da rahat olamadık. Çok rahat olamıyorsun çünkü oranın içerisinde bir devlet var abi. Yani şöyle bir devlet. Abi kendi istihbaratları var içerisinde. Kendi birimleri var. Kendi silahları var.
Her şey var yani. Kendi sorgu odaları var, cartı var, curtu var. Bir sürü şey var abi bu adamların içi orada. Orada seni bir alıp koyabilirler, sorgulayabilirler. Başına gelmeyecek iş kalmayabilir. Çok güvenli bir yer değil Türkler için özellikle. Yine de girdik, gezdik. Yani yine de girdik, çıktık, baktık hani bir şey olur mu? Ya kimseye biz sataşmadık. Kimse de bizi sataşmadı. Onu da Yok, söyleyelim. ya biz zaten sataşmayız ki. Ama riskli bir bölge. Ya o bir gerçek. Çünkü içeride adamlar silahlanmış. Adamlar karargah oluşturmuş. Kendi partileri, Taşra Partisi bütün her şeyi o yönetiyor. Birisi birini hemen şak diye haber uçurabiliyor. Gizli bir örgütlenme var içeride. Biz de elimizde kamera, biri şapkalı. 2 tane mikrofon Evet. yakalarda. 2 tane mikrofonla burada içeride lay 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 geziyorlar. Yani olacak iş değil. O yüzden ufaktan bir gösterdik. Çıktık efendim. Orada konuşmaya kalksa bir şeyler söylese. Hadi 1 sabır 2 sabır dersin ama Zor bölge ya. ya zor Ama bölge yine canım. söylüyorum. Bizim de kanımızda Türk kanı var yani. Abi yine damarlarımızda. söylüyorum bak. Birisi Erivan'a gidip, bir Türk Erivan'a gidip milletvekili olamaz. Dükkan açamaz. Ya hep sorun yaşar. Hep bir problem yaşar. Ama bir Ermeni Türkiye'de öğretmen de olabilir. Doktor da olabilir. Dükkan da açabilir. Dükkan da açar. Efendime söyleyeyim milletvekili de olur. Yani ırkçı burada kim oluyor? Oradan bir düşünelim ya. Bu kadar basit abi. Yani kaç tane Ermeni Türkiye'ye gelip de Türkiye'ye geldim videosu çekip de başına bir şey gelecek mi endişesiyle gezdik ya. Ama bizden kim giderse gitsin bir Ermenistan'a geldiğim yazınca olay çıkıyor. Neyse uzun lafın kısası ayrıldık oradan. Buradan da Azerbaycanlı kardeşlerimize, kardeşlerimize selam olsun. Selam olsun. Valla Karabağ'ın eski onların aslı bayraklar vardı. Sözde Karabağ Devleti'nin. Hamdolsun ki Azerbaycan askerleri o bayrakları indirdi. Aa burada da var bu adamlar. Demek ki mahalleler biraz daha uzun. Bak burada da bir mahalle var. Ama yine de orası kadar Değil canım. böyle hapishane bir tarzı yok yani. Orası farklı bir sistem. Bakın kırmızı bayrak olanlar partinin bayrağı. Diğeri de Ermenistan bayrağı zaten. Şöyle tekrardan göstereyim. Mahalle uzuyormuş. Ama bizim gittiğimiz o Burşamat abi oradan çıkamazsın yani. Bunlar anca bayrakçılık oynarlar birader. Onu da yapsınlar. Sevinsin garibanlar. Burada mesela duvarlarda yazı yazmıyor bak. Burada öyle yazılar yazmamışlar. Belki burası arındırılmış, sadece bayraklar kalmış da olabilir. Ya kanka yine Ermeni vardır burada da. Ama nasıl diyeyim sana orası karargahı gibi. Ya son kare. Aynen, orası bambaşka bir yerdi. Hani Allah korusun. Burada bir iç çatışma çıksa, iç savaş çıksa hemen barikatları şey yapıp mahallenin girişini çıkışını engelleyebilecek kadar şeyler yani. Evet. Aa, bir dakika, aşağıda bir şey mi var? Hı? Aşağıda da gene bir sürü bayraklar var. Ha, gel aşağıdan gidelim hadi. Her yere de bayrak asmışlar ha. Ama burası biraz daha sakin. Yani Lübnan hükümeti nasıl buna izin vermiş? Çok merak ediyorum. Yani Lübnan niye izin vermiyor ki oğlum burada kilise. Ha, kiliseye. Bakmadım, Ayşetepe'ye bakmadım ben de. Ermeni kilisesi. Ha, burada bir şey, şuradan da gidelim bakalım. Burada sakinler bak. Duvarlarda öyle küçük kelimeler yok. Kanka şunu anladım. Bu mahallelerde de yaşıyorlar. Yayılma politikası var. Ama burada biraz daha böyle nasıl diyeyim sana, sakin tayfa var. Emekli tayfa diyelim Evet biz ona. bak duvarlarda mesela bak bu duvarlarda bir sürü şey var ama şey yok mesela. Irkçı bir kelime yok. Irkçılık yok. Abi savaşta kimseye bir Tabii faydası canım yok, ya. yararı yok yani. Boşu boşuna geçmişte olmuş, bitmiş. O zamanın şartları ne gerektirmiş, onu yapmışlar belki de, bilmiyoruz yani zaten. Ha, saçma geliyor bana ya. Saçma geliyor da işte maalesef insanların hırsı bitmiyor kanka. Bitmiyor, gerçekten bitmiyor. Mesela bu Ermenilerin mesela Hocalı'da yaptıkları ortada. Hı. Kendi olmayan toprağı işgal edebilmek için Hocalı'da yüzlerce masumu katlettiler, şehit ettiler. Evet. Yani bunların hırsı bitmez yani bunların hırsı. İnsanoğlu kendine yapıyor işte. Açık mı mikrofonlar? Açık açık. Oğlum çok bence pis lan. Aylardır giren olmamış ya. Baksana ne kadar pis. sezon değil ya. Ama yazın buraya gelip kalınır. Oğlum halı saha var lan. Tam karşıda. Oğlum profesyonel benziyor ha. Efendim biz otele geldik. Şu anda otelimizdeyiz. Şöyle de harika bir manzarası var. Karşımızda müthiş Akdeniz.
videoyu artık bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Bir sonraki videoda da artık nereden gelir kestiremiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün farklı bir deneyim olduğunuz için Ermeni mahallesini gördük. Zaten videoya artık yorum yapmaya gerek yok çok. Yani benim artık diyeceğim bir şey yok. Yorumları size bırakıyorum. Videoya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Onurcuğum İzlediğiniz teşekkürler. için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu seyahatinde bana yer verdiğin için. Birkaç günümüz daha var zaten burada. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Efendim bir sonraki videoda görüşürüz. Size şu güzelim Beyrut manzarasından selamlar gönderiyoruz. Hoşça kalın.